Bugün sizlerle bonbon şekeri modelinde bebek battaniyesi yapacağız. Bunun için kullandığım malzemeler gördüğünüz gibi Laco Lux Minnoş adında bir ip kullanacağım. Daha sonra 3,5 numara şiş kullanacağım. Dilerseniz yine 3,5 numara misinalı şiş de kullanabilirsiniz. Çünkü ilmek sayısı fazla olacağı için. Evet, battaniyemize 179 ilmek çekerek başlıyoruz. Bu 179 ilmek yaklaşık 90 santimetreye denk geliyor. Daha büyük yapmak isterseniz de ilmekleri 4'er sayı artırabilirsiniz. Evet, 179 ilmek çekerek örgümüze başlıyoruz. Evet, ben 179 ilmek çektim gördüğünüz gibi. Şimdi örgümüze başlıyoruz. Ön sırada düz olarak öreceğiz. Arka sırada ise ters olarak öreceğiz örgümüzü. Bu şekilde ön sıradayız şu an. Bu sırayı baştan sona kadar düz olarak örüyorum. Arka sıraları da baştan sona kadar ters öreceğim. Bu şekilde önde düz, arkada ters örerek yaklaşık 7 sıra öreceğiz. Evet, bu şekilde önde düz, arka yüzde ters örerek 6 sıra örüyoruz. Evet, ben 6 sıra ördüm. Şu şekilde baktığınız zaman ilmeklere 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gördüğünüz gibi 6 ilmek var sırasıyla. Önde düz, arkada ters ördüm. Şimdi sökme işlemine başlayacağım. Yani bonbon şekeri modelinin yapımına başlıyorum. Baştaki 3 ilmeği düz olarak örüyorum. 1, 2, 3. Dördüncü ilmeği 4 sıra söküyorum. 1, 2, 3 ve 4. Dört sıra söktükten sonra bu ilmeğin arkasından doğru ilmek çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi. Tekrar 3 ilmek örüyorum. 1, 2, 3. Yani 3 ilmek örüyorum. Dördüncü ilmeği söküyorum. Yine tekrar 4 ilmek söküyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 ilmeği söktükten sonra buradaki ilmeğe batarak arkadan doğru tekrar ilmek çıkartıyorum. Ve burayı sıkıştırıyorum. Sonra yine tekrar 3 ilmek örüyorum. 1, 2, 3. Yine aynı şekilde dördüncü ilmeği söküyorum. 1, 2, 3 ve 4. Yine buradan ilmek çıkartıyorum. Tekrar yine 3 ilmek örüyorum. Tekrar dördüncüyü söküyorum. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar ilmek çıkartıyorum. Tekrar 3 ilmek örüyorum. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde 3 ilmek örüp 1 ilmek sökeceğiz. Bu şekilde bonbon şekeri modelimiz oluşmaya başlamış olacak. Evet, sıra sonuna geldim. Gördüğünüz gibi 4 ilmek kaldı. 3 tane yine ördüm. Dördüncüyü yine söküyorum.
Evet, sonda 3 ilmeğim kaldı. Bunları da yine aynı şekilde örüyorum. Ve bu sırayı bu şekilde tamamlamış oluyorum. Gördüğünüz gibi. Evet, şimdi arka sıraya geçiyoruz. Arka sırada baştan sona kadar ters öreceğiz. Evet, başından sonuna kadar bu şekilde ters örüyoruz. Evet, tekrar ön yüze geldim. Gördüğünüz gibi bonbon şekeri modelimiz oluşmaya başladı. Şimdi yine aynı şekilde önde düz, arkada ters örerek yine burada eksiltme yapmadan önceki işlemimizi yapacağız. Şimdi 4 sıra daha öreceğiz. Kaç sıra olduğunu anlamak için şu boşlukta olan düz ilmeği sayarak 1 2 şu an gördüğünüz gibi burası 6 sıra olana kadar, yani 2 sıra oldu gördüğünüz gibi, 2 ilmek var burada. Şimdi 4 sıra daha öreceğiz. Önde düz, arkada ters olarak yine. Ve daha sonra ikinci bonbon şekeri modelini uygulamaya geçeceğiz. Evet, bu sırayı şimdi düz olarak örüyorum. Önleri düz, arkaları ters olarak. Buradan itibaren saydığımız zaman 1 2 ilmek var gördüğünüz gibi. Toplamda 6 ilmek olacak. Yani 4 sıra daha ördükten sonra ikinci modele geçeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi şuradan itibaren saydığımız zaman şu boşluktaki birinci ilmekten itibaren saydığımız zaman 1 2 3 4 5 6 sıra örmüşüm. Şimdi ikinci bonbon şekeri modeline geçeceğim. Burada kaydırma işlemi yapıyoruz. İlkinde 3 ilmek örüp dördüncüyü sökmüştük. Şimdi 1 ilmek öreceğim. Ortadakini sökeceğim. Ve daha sonra 3 ilmek örüp dördüncüyü sökeceğim. Yani burada kaydırma işlemi yapmış olacağım. Yani buranın ortasına denk gelecek şu an. Evet, baştaki bir ilmeği örüyorum. Ördüm. Yani şu bonbon şekerinin 3 ilmek var burada. Ortasına denk gelecek. Bu baştaki oluyor. Bunun ortasına denk geliyor. Evet, bir ilmek ördüm. İkinciyi söküyorum yine 4 tane. 1 2 3 ve 4. Yine aynı şekilde ilmeğin içinden geçiyorum ve devam ediyorum. Şimdi 3 ilmek örüyorum. 1 2 3. Şimdi yine dördüncüyü söküyorum. Sadece başta farklı yapıyorum. Kaydırma işlemi olduğu için. Diğer aralarda yine 3 örüp dördüncüyü söküyorum. Yani bu şekilde kaydırma işlemi yapmış oldum. Yine 3 ilmek örüyorum. 1 2 3. Evet, görüyorsunuz şu anki bonbon şekeri ortaya denk gelmiş oldu. Yani şu aralara denk geliyor artık. Baştaydı, alt ekstrada yani. Şimdi aralara denk gelecek. Bu kaydırma işlemini yaptığımız için. Evet, 3 ilmek ördüm. Yine dördüncüyü söküyorum. Yine aynı şekilde
örmeye devam ediyorum. Evet, 3 ördüm. Dördüncüyü söküyorum. 1 2 3 4. Yine 3 ördüm. Evet, bu şekilde 3 örüp bir söküyoruz. Sonuna geldiğimiz zaman da yine sondan bir önce sökme işlemi yapıp sondaki ilmeği bir tane öreceğiz. Evet, bu şekilde sona kadar gelelim. 3 ördüm. Yine dördüncüyü söküyorum. Yine 3 örüyorum. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde gidiyoruz. Evet, sıranın sonuna geldim. Yine 3 ilmek ördüm. Dördüncüyü söküyorum. Yani bu sıranın sonunda bu işlemi yapacağız. Yine aynı şekilde 4 tane söküyorum. Evet, yine 3 ilmek örüyorum. 1 2 3. Gördüğünüz gibi sonda 2 tane kaldı. Dördüncüyü yine söküyorum. Ve son ilmeği örüyorum. Evet, bu sıranın sonunda da bu şekilde yapıyoruz. Kaydırma işlemi yaptığımız için sıra sonunda bir tane örüyoruz. Sökme işleminden sonra. Evet, şimdi yine aynı şekilde ön tarafta düz, arka tarafta ters örerek yine 6 sıra olacak. Şu an birinci sıramız oldu. Dediğim gibi şuradaki boş ilmeği, yani şimdi birincisi oldu gördüğünüz gibi. Buradan itibaren saydığımız zaman şöyle boş ilmekten itibaren yine burada boş ilmeğimiz oluştu. Şu an gördüğünüz gibi. Buradan itibaren saydığımız zaman bu boş ilmekten 6 sıra olana kadar örüyoruz. Arkada ters, önde düz olarak yine aynı şekilde 6 sıra öreceğiz. Evet, gördüğünüz gibi ben yine 6 sıra ördüm. Şu boşta kalan birinci ilmekten itibaren sayarsanız 1 2 3 4 5 6. Yani sayma işlemini bu şekilde yapıyorum. Şimdi 3. bonbon şekeri modeline geldik. Şu 2 sırayı sürekli tekrar ederek battaniyemizi öreceğiz. Yine şu alttaki sırayı yapıyorum. Yani başta 3 ilmek ördüm. Dördüncüyü sökmüştüm. Yine aynı şekilde 3 ilmeği örüyorum. Dördüncü ilmeği söküyorum. Yine buranın ortasına geliyor, görüyorsunuz. 4 ilmek söküyorum. Evet, artık 3 ilmek örüp 1 ilmek sökeceğiz bu sırada. Yani şu 2 sırayı sürekli tekrar edeceğiz battaniye yaparken. Gördüğünüz gibi yine 3 ile başladım. 3 ilmek örüyorum, bir tane söküyorum, 3 ilmek örüyorum. Evet, bu video uzun olacağı için battaniyeyi devamını çekmeyeceğim. Tam kare olana kadar bu 2 sırayı tekrar edeceğiz. Dediğim gibi 90 santimetre şu an bu ölçü. 90 santimetre eni olduğu için boyunu da 90 santimetre yapacağız. Bu 2 sırayı tekrar ederek battaniyemizi oluşturacağız. Evet, battaniyeyi gördüğünüz gibi
Üst sıralara çıktıkça bu şekilde şeklimiz oluşmuş oluyor. Dediğim gibi tam kare olana kadar bu işlemleri yapmaya devam ediyoruz. Şimdi kenar plisesinin nasıl yapıldığını göstereceğim. Evet, bunun için 16 ilmek atıyoruz. Bu şekilde 16 ilmekle yapacağım kenar plisesini. Evet, başlıyoruz. Şu şekilde ben kağıda yazdım. Dilerseniz siz de bir kağıda yazabilirsiniz. Her sırada neler yapacağım? Evet, ilk sıra şu an 16 tane ilmek attım ve ilk sıradayım. Baştan sona kadar bütün ilmekleri düz örüyorum. İlk sıra bu şekilde. Ve 16. Evet, 16 ilmeğimizi düz olarak ördük. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. Arka sıradayım. Şimdi burada baştaki 10 ilmeği ters öreceğim. Şu şekilde. Baştaki 10 ilmeği ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet, gördüğünüz gibi 10 ilmeği ters ördüm. Şimdi buraya geçmeden tersine döneceğim. Şimdi ilmeği çeviriyorum. Evet, 10 ilmek ters örmüştük. Burada şimdi buradaki 10 ilmeği düz öreceğim. Yani şurayı hiç örmeden geri döndüm. Buradaki 10 ilmeği düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet, şimdi tekrar arka tarafa geçiyorum. Şimdi baştan itibaren 10 ilmeği ters öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet, 10 ilmeği ters ördüm. Kalan 6 ilmeği ise düz öreceğim. 1 2 3 4 5 ve 6. Evet, tekrar arkaya dönüyorum. Arkada yine 10 ilmek ters olarak başlayacağım.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet, 10 ilmek ters ördüm. Kalan 6 ilmeği düz öreceğim. 1 2 3 4 5 ve 6. Tekrar arkaya dönüyorum. Şimdi burada 10 ilmek düz öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet, 10 ilmek düz ördüm. 6 ilmeği örmeden geri dönüyorum. Ve 10 ilmeği ters öreceğim. Bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şimdi tekrar arka tarafa dönüyorum. Bu sırada bütün ilmekleri düz olarak öreceğim. Baştan sona kadar düz örüyorum. Birinci pilemiz olmuş olacak. Evet, bu şekilde sırayı tamamlıyorum. Şimdi yine aynı işlemleri tekrar edeceğim. Gördüğünüz gibi, yani bu kağıtta yazdığım gibi birinci sırada hepsi düz. Yani bu işlemin hepsini şu an yaptım. Tekrar yine bu işlemi yapacağım. Yine birinci sıra hepsi düz. İkinci sıra 10 ters dönüyoruz, 10 düz. Yani bu şekilde bu sıraları sürekli tekrar edeceğiz. Evet, birinci pilemiz oldu. Şimdi yine aynı işlemleri yapıyoruz. Tekrar şöyle göstereyim. Buradan bakarak yapıyorum. Birinci sıradayım. Hepsi düz. On altı ilmeğin hepsini düz yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Evet, birinci sıra hepsi düz. Gördüğünüz gibi. Şimdi ikinci sıraya döneceğim arka tarafa. 10 ters döneceğim, 10 düz. Arka tarafa döndüm. 10 ters. 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10. Evet, 10 ters ördüm. Bu 6 ilmeği örmeden dönüyorum. Gördüğünüz gibi burada yazmıştım zaten. 10 ters dön, 10 düz. Evet, döndüm. Şimdi 10 tane düz yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Gördüğünüz gibi ikinci sırayı tamamladım. 10 ters döndüm, 10 düz yaptım. Şimdi tekrar dönüyorum. 10 ters, 6 düz yapıyorum. 10 ters, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ters ördüm. 6 düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet, 3. sırayı tamamladım. Tekrar dönüyorum. Görüyorsunuz 4. sıradayım. Yine 10 ters 6 düz öreceğim. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, 10 ters ördüm. 6 düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, 10 düz, 10 ters, 6 düz ördüm. Şimdi 5. sıradayım. 10 düz döneceğim, 10 ters. On düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, 10 tane düz ördüm. Geri dönüyorum. 10 tane ters örüyorum. Yani bunları yapmadan geri dönüyorum. 10 tane ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Evet, gördüğünüz gibi 5. sırayı da tamamladım. Şimdi son sıra hepsi düz. Son 6. sıra baştan sona kadar düz öreceğim. Bu da ikinci pilemiz olmuş olacak. Yani her pile bu 6 sırayla oluşacak. Bu sayıları bir kenara yazarsanız ya da fotoğrafını çekerseniz sizin için daha kolay olur. Yani bakarak yaparsanız. Evet, baştan sona kadar düz ördüm. Bu son sıraydı. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde pileli bir görüntü oluşacak. 2 tane pile yaptım şu an. Yani bu alt sırayı tekrar ettikçe bir pile olmuş olacak. Dilerseniz bu sayıyı artırabilir de azaltabilir de istediğiniz gibi yapabilirsiniz.
Ben pile için 10 sayı, kenar haraşosu için de 6 sayı yaptım. Siz dilerseniz kenar haraşosu için 8, pile için de farklı sayılar uygulayabilirsiniz. Evet, pile işlemi bu şekilde oluyor. Şöyle battaniyenin kenarında göstereyim size nasıl durduğunu. Bu pile işlemi bittikten sonra, yani tam kare halinde etrafını dolaşacak kadar bu pile işlemini yapıyoruz. Daha sonra bittikten sonra da bu şekilde kenarına dikeceğiz. Yani bütün kenarında bu pile olmuş olacak. Yani bu şekilde görünecek battaniyemiz. Evet, dediğim gibi battaniyenin yapımı uzun süreceği için, sizleri de bekletmek istemediğim için bu şekilde gösterdim. Zaten hep aynı işlemleri yapacağız battaniyede. Pile işleminde de aynı şekilde. Bütün işlemler aynı. Bu şekilde tam kare olana kadar battaniyemizi devam ettiriyoruz. Daha sonra da pile işlemini yaparak dört köşesini dolanana kadar pile işlemini yapıyoruz. Evet, bu model için Mor Salkım Evi Instagram adresine çok teşekkür ediyorum. Bu modeli orada görüp yaptım. Bana yardımcı oldular. Bunun için teşekkür ederim. Evet, çekeceğim diğer videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.